Web siteni yaptın ama çok basit, çok sıradan, çok sade mi gözüküyor? Bunu nasıl daha aktif hale getirebileceğini, nasıl daha interaktif bir hale getirebileceğini, biraz da olsun dinamizmi nasıl katabileceğini hemen göstereceğim. Bunun için birkaç ufak tüyo var. Onları şu şekilde yaptık. Şimdi böyle bir sade bir sitenin olduğunu düşün. Bakın burada bir kart yapısı var ancak hiçbir efekt, hiçbir şey yok. Çok sade. Bunu buradan şu hale nasıl getirebileceğiz? Bugün bu videoda bunu anlatacağız. Peki burada ne yaptık? Bakın ufaktan bir kenarlıklarımız var. Kenarlık yuvarlakları var. Peki üzerine geldiğinde de bunlar renk değiştiriyor. Mor haline geliyorlar ve bu sayfayı yenilediğimde göreceğimiz üzere giriş efektlerine sahipler. Sırasıyla 1, 2, 3 olarak fade and down olarak yumuşak bir giriş efektine sahipler. Ve bu şekilde tasarımı nasıl yapabiliriz? Gelin hemen anlatmaya başlayalım. Bu tasarımı nasıl biraz daha hareketlilik, biraz daha profesyonel bir görüntü kazandırmak için bunun paneline gidelim ve Elementor'le düzenlemeye başlayalım. Şimdi burada neler yapabiliriz? Öncelikle bu kart yapısına gelip bu kardın genel kutusunu, konteynerini seçelim. İçerisinde gördüğün gibi sadece bir info kart var. Bunu seçip aslında sadece birkaç kenarlık efektiyle ve giriş çıkış efektleriyle gayet güzel bir tasarım yapabiliriz. Şimdi bu konteyneri seçtim, biçeme geldim. Bir kenarlık kısmına gidelim. Bu kenarlık kısmında kenarlık da verebiliriz, kutu gölgesi de verebiliriz. Aslında bunu iki şekilde de yapmak istiyorum. Önce kenarlıktan başlayalım. Kenarlık türünü katı yapıp kenarlıkları bir oluşturalım. Bu kenarlıkların genişliği buradan ayarlanabiliyor. Bakın 12 yaptığımda 4 bir tarafı, çünkü 4 bir tarafına verdim. 4 bir tarafından 12 kenarlığa sahip olduk. Peki burada nasıl bir dinamizm katabiliriz? 4 bir tarafa vermeyelim. Şu bağlamı kaldıralım ve sadece sağ altı ve tarafa altılık bir kenarlık verelim. Tabii bunu verdikten sonra şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Sağda ve altta kenarlarımız olacak. Bu gayet aslında hoş. Peki sol ve yukarı taraflarda da bir 2 piksellik kenarlık verirsek nasıl gözükecek? Böyle kutumuz daha belirgin bir halde gözükmüş olacak. Peki biz buna bir ufaktan da şöyle 2 piksellik değil 4 piksellik kenarlık yuvarlaklığı da ekleyelim. Bir tık daha yumuşak olsunlar. Okey. 4 pikselde kenarlık yuvarlaklığı ekledik. Bu kenarlığın rengini bu sitede kullanılan mor rengi varmış. Bu sitedeki koyu bir mor rengini alalım. Aynen. Kutunun olduğu gibi görüntüsü bu hale geldi. Peki bu kutunun görüntüsü şu an için gayet hoş aslında. Çok da güzel gözüküyor. Yani şunlara nispeten nazaran çok daha iyi. Peki buna bir bağlantı vurgusu, bir hover efekti de vermek istiyorsak buna da yine gelip bağlantı vurgusuna geldim. Kenarlık türünü yine katı seçeyim. Üzerine geldiğimde bir etkileşim olsun, bir değişim yaşansın burada. İlk başta ne yapmıştık? Sağda ve altta kenarlık vermiştik. Bu sefer solda ve üstte 2 vermiştik. Yine solda ve üstte 2 olsun. Sağda da 2 olsun. Bu sefer sadece alt tarafta 6 piksel olsun. Bu şekilde. Bu halden üzerine geldiğimde sağdaki gidiyor ve sadece alt tarafta kalıyor. Aynen. Ufaktan bir efekt, ufaktan bir geçiş verdik. Bunun tabi rengini de yine aynı şekilde. Aynı şekilde de verebiliriz. Bağlantı vurgusu rengini mor da yapabiliriz. Üzerine geldiğimde bu mora da dönebilir. Evet, daha siyah, daha koyu bir mordan daha belirgin bir mora dönüş sağlayabilir. Peki sağ soldaki pikselleri 2 mi versek, bir mi versek? Böyle. Fark eder mi? Sanki biraz daha soft bir görüntü elde etmemizi sağlayacak. Her iki tarafta da şekil değil ya, pardon. Her iki tarafta da 2 değil de bir piksellik kenarlık verelim şuralara. Buradan bu hale gelecek, üzerine geldiğim zaman tıklamıyoruz. Tamam, hover efekti gayet hoş. Aslında yani çok bu iki hamleyle bile şuradan bu hale almak gayet iyi bir geçiş sağladı. Ben başka bir şey yapmayacağım. Bu kutuyu seçtim. Bunu kopyala dedim. Diğer konteynere şunu seçiyorum. Bunun üzerine gelip sağ tıklayıp stili yapıştır dediğimde aynı stil bunda da aktif olacak. Aynen böyle. Bunu teker her bir konteynere stili yapıştır diyerek yapmak istiyorum. Sonrasında giriş çıkış animasyonları verelim. Onlar da gayet kolay. 5 dakikada bitireceğimiz video aslında bu. Tamam.
Şuradan, bu halden, şu görüntüden çok hızlı bir şekilde sadece birkaç kenarlık hilesiyle, kenarlık ayarıyla ve hover ayarıyla böyle bir yapıyı elde etmiş olduk. Bu hem bir dinamizm kattı. Niye? Çünkü üzerine geldiğimde bir değişim sağlıyor. Hem de görüntü olarak daha profesyonel bir görüntü, daha elit bir görüntü elde etmemizi sağladı. Peki buna bir de giriş efekti verelim bunlara. Şimdi yine her bir konteynerı seçtim. İlk konteynerımı seçtim, bu design olanı. Bunun gelişmişine gidelim ve alt tarafta hareket efekti var. Bunlar bu arada tamamen ücretsiz. Hiçbir şey kurmana gerek yok. Sadece Elementor'un kendisiyle yapıyoruz bunları. Buradan giriş animasyonları değil, pardon, giriş animasyonunu kullanacağız. Giriş animasyonunu fade in yaparsam bu şekilde bir animasyon, fade in down yaparsam yukarıdan aşağı, left dediğimde soldan, right dediğimde sağdan, up dediğimde de alttan çıkacak. Bunlara tabii farklı animasyonlar var. Zoom in var. Yani bounce var. Bounce slide falan var. Şunlara bir ufaktan bakalım. Sliding down yapsak. Sliding down aklımda yer edindi. Şu diğerlerine bakmama gerek yok. Sliding down yaptım. Bunun animasyon süresini. İlk kutu için yavaş. Pardon. Normal. Animasyon süresi normal. Animasyon gecikmesi 100 milisaniye. Sonrasında diğer konteyner'a geldim. Yine aynısını seçtim. Gelişmişe gelip hareket efektini, giriş animasyonunu ne yapmıştım? Slide in down normal ama bunun gecikmesini 400. Bir diğerini de seçip yine aynı işlemleri tekrarlıyorum. Slide in. Bunu da 700. Aralarında 300 milisaniye bıraktım. Şimdi ne olacak biliyor musun? Bunu yayımla dedim. Ve bir ön izlemeye geçelim. Aşağı kaydırdığımda ne oldu? Bak. Tık tık tık. Sırayla indiler. Önce bu, sonra bu 100 saniyede 300, yok 100 saniyede 400 saniyede 700 saniyede bu geldi. Tekrar bakalım. Bu neymiş ya? Şunu kapatalım. Sırayla aşağı inme efektleri geldi. Slide in down'la. Bunu mesela şuradakilerde de slide değil de fade yapalım. Fade'de daha yumuşak bir görüntü elde edeceğiz. Fade in down yapalım burada da. Yine aynı mantık. Fade in down yaptım. Animasyon süresini normal bıraktım. Bunu 100, bunu 400 yapacağım. Fade in down. Bunu 400 yaptım. Sana geldim. Hareket efekti. 700 yaptım seni de. Tamam, şimdi bunu tekrar yayınlayıp şuraya bir daha bakalım. Bunlar biraz daha sert geldi. Fade in'ler daha yumuşak geldi. Bu tabii kişisel. Ne oldu şimdi ha? Nasıl oldu? Gayet iyi olmadı mı? Ben hepsini fade in down'a çevireceğim. O yüzden şu fade in yaptıklarımdan bir tanesini kopyalayıp diğerlerini seçip stili yapıştır dediğimde bunlar da fade in olacak ama yok, öyle olmaz, dur. Şu üsttekileri de fade in yapalım, sonra bu olayı bitirelim. Fade in 700, okey. Şunu da fade in 400 yaptık. Fade in 400. Fade in. Sen de fade in 100. Son hali böyle kalsın. Aşağı kaydırdığımda ekrana geldiklerinde tık 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 diye tıkır tıkır inecekler. Olay bu. Üzerine geldiğinde de rengi değişecek. Kenarlıkların rengi değişiyor ve sağ taraftaki kenarlık kaybolup sadece alt tarafta kalıyor. Bu şekilde bir dinamizm kattık buradaki kart yapısına. Bu şekilde güzel tasarımlar elde edebiliriz. Videonun konusu bu kadardı yani. Sitene nasıl daha hareket efekti, nasıl bir dinamizm, nasıl bir interaktif çalışan elementler yapmak istiyorsan bu şekilde yapman güzel olacak. Bu da çok kısa bir tasarım videosu olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.